Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Bahadır. Bugün sizlerle birlikte rehber serimizin, Last for öğretici serimizin bina bölümüyle, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlere üstümüzde binalar olarak binalarda hangi binaları geliştirmeliyiz? Bunların üzerine duracağız. Biraz daha bu videomda birazcık daha yavaş, birazcık daha tane tane konuşmaya çalışacağım. Diğer videolarım birazcık daha hızlıydı. Umarım anlaşılır ve eğitici bir video olmasını diliyorum. Hadi videoya geçelim. Şimdi bugün yeni açtığım üstünde değilim. Bugün birazcık daha eski sunuculardan bir hesaptayım. Bunun sebebi burada birazcık daha fazla bina var ve hani diğer üstümde bu kadar fazla bina olmadığı için hala eksik bir binalar olduğu için bu üstüme girdim. Şimdi üst yükseltmenin, binaları geliştirmenin en önemli mantığı şu. İki tane mantık var. Birincisi karargahımızı olabildiğince en yüksek seviyeye çıkartmak. İkincisi karargahımızı her seviye atlattığımızda bütün binaları onun seviyesine yükseltmeye çalışarak ilerlemek. Bunların hangisi doğru? Bundan bahsedeceğiz birazcık. Şimdi eskiden Clash of Clans oyununu oynayanlar bilir. Şöyle yapıyorduk. Mesela karargahımızı yükseltiyorduk. Ondan sonra bütün binaları da onun seviyesine yükseltene kadar o seviyede kalıyorduk mesela. Fakat bu oyunda bu yanlış. Bu oyunda yapmamız gereken şey şu. Binamızı yükselttik. Sonra diğer binaları yükseltmekle uğraşmadan tekrar bina. Hani amacımız olabildiğince hızlı bir şekilde karargahımızı en yüksek seviyeye taşımak. Bunun sebebinden hemen bahsedeyim. Karargahımızı her yükselttiğimizde kışlamızı da bir daha yükselteceğiz. Yani bir tane kışlamızı karargahımızla sürekli olarak aynı seviyede tutacağız. En yüksek seviyede tutacağız. Bunun sebebi de askerlerimizi hemen şöyle itelim. Askerlerimizi en yüksek seviyeye çıkartmak. Bu oyundaki en önemli şeylerden bir tanesi asker seviyesi. Ve biz ulaşabildiğimiz en yüksek asker seviyesine ulaşmaya çalışacağız. Bunun yolu da tabii ki de kışlalarımızı, karargahımızın seviyesini yükseltmek. Bu kadar. Tamam. Bu mantıktan birazcık bahsettik. Şöyle olacak. Bunun taktiği şöyle. Bütün kaynağınızı, bütün hızlandırmalarınızı ayırabildiğiniz kadar karargahınıza ve bir tane kışlarınıza ayıracaksınız. Diğerlerinin seviyesi çok önemli değil. Bir tanesi bile en yüksek seviyede bulunursa bu en yüksek seviye askerinizi üretmek için yeterli olacaktır. Karargahınızı ve kışlarınızı ürettikten sonra peki onun dışında diğer binaları hiç mi geliştirmeyelim Bahadır diye soracak olursanız hayır, tabii ki de diğer binaları da geliştireceksiniz. Diğer binaları geliştirmenin mantığından birazcık bahsedelim. Ya da önce diğer binaların neler olduğundan bahsedelim. Hemen birazcık hızlı bir şekilde anlatayım size diğer binaların ne olduğunu. İlk olarak en sol üstten başlayalım. İttifak merkezimiz var. İttifak merkezimizin özelliği diğer arkadaşlarımızdan, ittifak üyelerimizden aldığımız destek miktarını ve destek süresini vesaire etkileyen bir bina. Alınan yardım sayısını etkiliyor. Fakat bunu yükseltmek çok da önemli değil. Yani bunu yükseltmeye çalışmayın. Onun dışında eğitim üslerimiz var. Bu eğitim üsleri bize kahraman XP'leri veriyor. Kahraman XP'leri de bizim kahramanlarımızın seviyesini yükseltmemize yardımcı oluyor. Demir deposu, madeni para kasası ve nerede? Gıda deposu. Bu üçü de çok önemli binalar değil yani. Üstünüze birisi saldırdığında onun çalacağı miktarı falan etkiliyor. Çok da önemli binalar değil. Yükseltmenize gerek bile yok aslında. Demir madeni, altın madeni, tarlalar. Bunlar size ana 3 tane kaynağınızdan üretiyorlar. Demirler, altınlar, bir de ekmek üretiyorlar. Bunların seviyesini de çok fazla kaynak ayırmadan yavaş yavaş seviyenize yakın, mesela 25 seviye oldunuz atıyorum. 15 seviye demir madeniniz olmasın, yani onu da 20'ye çıkartıverin. Öyle düşünün yani mantıklarını. Eritme fabrikalarımız, eritme fabrikası da bize mücevher veriyor. Mücevher değil de adı neydi? Bir saniye hemen bakıyorum. Bundan veriyor. Ha, yükseltme cevheri. Yükseltme cevheri veriyor. Bu yükseltme cevheri de bizim ekipmanlarımızı, örneğin bunu yükseltmeye yarıyor. Bu binalarımız önemli. Bunları tabii ki de hemen pat diye en yüksek seviyeye çıkartmanıza gerek yok. Fakat örnek veriyorum, kışlarınızı ve karargahınızı yükseltecek kaynağınız yok.
Ve diğer binalarınızın seviyesi düşük. Ne geliştirsem diye düşündünüz. Eritme fabrikası sizin önemli, yani seçmeniz gereken bir bina olabilir, yani önemli, güzel bir bina. Onun dışında eğitim üssü de aynı şekilde. Bu bina da önemli. Benim bu hesabımda eğitim üslerinin seviyesi yüksek değil. Bunun sebebi de bu karakter birazcık fazla güçlü bir karakter, bu hesap. Ve bütün kahramanların seviyesi yüksek. Bütün kahramanların seviyesi full olduğu için de zaten eğitim üslerinin XP'sine ihtiyacım yok yani. Onun dışında dediğim gibi eğitim üsleri ve eğitme fabrikaları önemli binalar. Yani onlara da bir yandan geliştirmeye devam edebilirsiniz karargahınızın yanında. Malzeme atölyesi bize şunlardan veriyor. Hemen envanterden göstereyim size onu da. Bunlardan veriyor vida. Vidalar da bize birleştirerek bu üçünü böyle böyle birleştiriyorsunuz. En son yalıtılmış seramik üretiyorsunuz. Yalıtılmış seramik size şu binada, nerede? Bu binada ekipman yani bunları üretmenize sağlıyor. Aynı zamanda tabii geliştirmenize sağlıyor. Ya bu da önemli bir bina, fakat yani çok da önemli değil açıkçası yani. Belli bir aynı şekilde bunların arkasından da bunları da geliştirebilirsiniz ama çok da önemli bir bina değil açıkçası. Yani seviyelerini acilen yükseltmenize gerek yok. Onun dışında dekorasyonlarımız var bir sürü. Bu dekorasyonlar size güç veriyor, fakat birçoğu parayla satın alınıyor. Parayla satın alınmayanları da etkinliklerden toplayabildiğiniz kadar toplamanızda fayda var. Bunlar zaten şeyle yükseltilebilen şeyler değil. Kaynaklarla yükseltilebilen şeyler değil. Bunlar direkt parayla alakalı. Drone merkezimiz zaten o farklı bir videonun konusu. Teknoloji merkezimiz var. Teknoloji merkezlerimiz zaten her karargahta yükselttiğimizde teknoloji merkezimizi de yükseltmemizi isteyeceği için bundan zaten bahsetmemize gerek yok. Bu zaten her türlü yükselmesi gereken bir bina. İkinci teknoloji merkezi de seviyesi çok düşük olmasa iyi olur. Yani hemen birinci teknoloji merkezinizin yakın bir seviyesinde olsa iyi olur. Daha hızlı araştırma yaparsınız. Onun dışında bu binamız önemli bir bina değil. Önemli binalardan devam edelim. Aşağıdan uyarı kulemiz var. Bu uyarı kulemizi yükseltmek gözetleme ile ilgili şeyler veriyor. Aslında ya bu çok da önemli bir şey değil ama yükseltebildiğiniz zamanlarda da neden yükseltmeyesiniz? Yani yükseltebilirsiniz tabii ki de. Tavernada kahraman işe alım niyetleri olacak. Yani bu işe alım veya işte hayatta kalan işe alımlar vesaire. Bunları yükseltmek size bu süreleri, yani belli bir miktar süre geçtikten sonra ücretsiz haklar verecekler. Bu süreleri kısaltmaya yarıyor. Çok ama acil bir bina mı? Hayır, değil yani. Bunları da çok aciliyetten yükseltmenize gerek yok. Uçaklarımız var. Uçak da aynı şekilde uçakların hızını arttırıyor. Dediğim gibi çok önemli binalar değil ama yükseltebilirsiniz. Zarar gelmez. Yani en son önceliğiniz bunlar olsun yani. Çok önemli binalar değil bunlar. Başka meslek salonumuz ilerleyen sezonlarda gelecek bir bina. Bu da aynı şekilde sizde yoktur şu an tahmin ediyorum. Acil durum merkezi ilerleyen sezonlarda gelecek. Donanım fabrikası, bunu 20 seviyeydi sanırım. Bunu sarı ekipman üretebileceğiniz kadar geliştirmelisiniz. Yani sanırım 20 seviyeydi. 20 seviyeye kadar geliştirdikten sonra onların sonraki seviyeler pek önemli değil açıkçası. 20 seviyeden sonrası pek önemli değil. İnşaatçı kulübesini yükseltmenizde fayda var. Yani süresi çok uzamadığı sürece inşaatçı kulübesini yükseltmeniz size daha kısa ücretsiz hızlandırma verecek. Yani örnek veriyorum, 5 günlük bir şeyi başlattığınızda 4,5 güne mesela atıyorum süreyi düşürecek. Ne kadar mesela? Ücretsiz hızlandırma süresi 30 dakika. Ya çok büyük şeyler değil ama yine de yükseltmenizde fayda olur. Yani aklınızın bir ucunda bulunsun. Çiple boğutu ilk seviyelerde açılıyor muydu hatırlamıyorum, fakat bunu geliştirmekte pek bir işe yaramıyor. Yani sadece şunları geliştirmek için seviye istiyor muydu hatırlamıyorum, fakat eğer istiyorsa da ihtiyacınız olduğu kadar geliştirmenizde fayda var. Tank merkezi, füze merkezi, uçak merkezi. Bu üç bina gerçekten çok önemli. Zaten tank merkezini sizden karargah geliştirmeniz için şart olarak isteyecek. Füze ve uçak merkezinizi de tank merkezi kadar olmasa da yine de tank merkezine yakın seviyelerde geliştirmeniz önemli. İlk başlarda, oyuna ilk başladığınızda sizin ekibiniz, takımınız tank takımı olacak. Tank takımınız o yüzden daha önemli ilk başlarda. Fakat eğer ilerleyen zamanlarda füze veya uçak takımına geçerseniz, ki ben bu füze takımı nedir, uçak takımı nedir, tank takımı nedir, bunları tek tek anlatacağım başka videolarda. Onları da izleyebilirsiniz.
Eğer uçak veya füze takımına geçtiyseniz onların da tabii ki de seviyesi yüksek olması önemli. Size yani burada uçak kahramanlarına uçak merkezi mesela güç veriyor. Füze merkezi kahramanlarına veriyor gibi düşünün. Bu geliştirilebilen bir bina değil. Başka geliştirilebilen bir bina ne var? Buraya bakalım. Buralara baktık. Tamam. Tatbikat alanları. Tatbikat alanlarında yani önem sırası yapacak olursam benim gözümde eğitim üssü ve eritme fabrikaları birinci önemde. Ya birinci önem dediğim ilk başta karargah bir. Kışla da aynı şekilde bir. Bu ikisini her zaman geliştireceksiniz. Birer tane. Onlardan sonrakilerden bahsediyorum. Yani bunu ve bunu geliştirdiniz. Ve hani karargah için gerekli olan binaları da geliştirdiniz. Mesela karargah atıyorum şu anda. Tam ezberimde değil. 25 seviyeden 26 seviye olmak için hem teknoloji istedi mesela. Bir de kışla istedi mesela. İkisini geliştirdiniz. Ondan sonraki kalanlarda da önemli sırası eğitim üssü, eritme fabrikası. Bu ikisi önemli binalar. Bunları geliştirebilirsiniz. Onun dışında bir de tatbikat alanları. Tatbikat alanları da geliştirmeniz size asker stoğu verecek. Yani biriktirebileceğiniz asker miktarını arttıracak. Bu da gerçekten savaşlarda çok önemli bir etken. Onun dışında hastanelerimiz var. Hastanelerimiz de şöyle. Savaşlarda herhangi bir orduyla savaştığınızda askerlerinizin bir kısmı ölür. Bir kısmı yaralanır. Bir kısmı da hastaneye düşer. Yaralananlar direkt ordunuza geri tekrar katılıyor. Ölenler direkt askerinizden eksiliyor. Hastanelerde hastaneye düşenler de direkt buraya düşüyor. Hastanenizin belli bir limiti var. Şu an limiti göremiyoruz burada ama bu 4 hastanenin birikiminden oluşan bir limitimiz var. Bu limit dolana kadar hastanede askerlerimizi biriktirebiliyoruz. Mesela 10.000 asker limitimiz var diyelim. 10.000 asker dolana kadar hastanemizde asker biriktirebiliyoruz. Yani yaralanan askerler orada birikebiliyor. Fakat 10.000 askerden sonraki hastaneler dolduğunda askerlerimiz orada birikmeyi daha fazla birikemiyor. O yüzden hastanelerimizi belli bir miktar aralıklarla sürekli olarak boşaltmalıyız. Yani askerlerimizi iyileştirmeliyiz. Hastanelerimizi yükseltmek çok aşırı acil değil ama yine de yükselttiğinizde hastanelerinizin limitinin yüksek olması savaşlarınızda her zaman size fayda sağlayacaktır. Evet, kısaca şu binalarımız var. Birinci takım ve bu takımlar var. Takımları özellikle birinci takımınızı geliştirebilirsiniz. Daha hızlı olmanızı sağlıyor. Birinci takımınızı geliştirdikten sonra diğerleri çok da önemli değil açıkçası. Çünkü yani diğer ordularınızı çok kullanmayacaksınız. Sizin asıl önemli ordunuz sürekli birinci ordu olduğu için diğer ordularınız çok önemli değil. Bu aşağıdaki şeyin ne olduğunu merak etmiş olabilirsiniz. Bu aşağıdaki kısım ilerleyen zamanlarda, aylar sonra sezonlar başladığında size gelecek. Ya burası şu an sizde olmayacak. İlerleyen sezonlarda olacak. İlerleyen sezon videoları da geldiğinde size bunların ne olduğundan bahsederim tekrardan. Evet, onun dışında başka herhangi bir binamız kalmadı. Kısaca özetleyecek olursak sonuç olarak yapmamız gereken ilk şey karargahımızı yükseltmek. İkinci şey hemen ardından karargahımızı yükselttikten sonra bir tane kışlamızı en azından karargahımızla eşit seviyede tutmalıyız ki askerlerimizi en yüksek seviyede üretebilelim. Kışlalarımızın kritik seviyeleri yani karargahlarımızın kritik seviyeleri 21, 24, 27, 30. Bu 4 seviyede sırasıyla 7, 8 ve 9 az seviye askerler üretilmeye başlanacak. O yüzden bu seviyeler kritik seviyeler. 21, 24, 27 ve 30 seviyelerine elinizden geldiğince hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışın. Karargah ve kışla üretmekten sonra sırada ne var? İkinci en önemli şey de tabii ki de karargahınızı yükseltmek için sizden istediği şeyler. Atıyorum 26 seviyeden 27 seviyeye ulaşmak için teknoloji istiyor. Teknoloji binasını geliştirmenizi istiyor. Bunu geliştireceksiniz tabii ki de. Onun dışında kışla isteyecek. Kışlarınızı geliştireceksiniz. Kışla olması şart değil. Mesela 24'ten 25'e geçerken başka bir şey istiyor. Mesela tatbikat alanı istiyor olabilir. Tatbikat alanınızı aynı şekilde hani kış karargahınızla uyumlu bir şekilde ilerlettirmeniz önemli. Onun dışında ondan sonra neyden bahsettik? Karargahınızı, kışlarınızı geliştirdiniz. Sizden karargah için istediği binaları geliştirdiniz. Onun dışında da eğitim üsleri önemli. Eritme fabrikaları önemli. Tatbikat alanlarımız önemli. Onun dışında da yani kışlalarınızı, hastanelerinizi, üretim işte demir madenlerinizi, altın madenlerinizi vesaire vesaire diğer binalarınızı da yavaş yavaş kendi seviyenize yaklaştırmanızda tabii ki de fayda var. Umarım açıklayıcı ve dinlemesi sıkmayan bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İlerleyen videolarda tekrardan görüşmek üzere. Beğenileriniz, yorumlarınız ve eleştirileriniz benim için çok değerli.
Ee, Yorum yaparak bu eleştirilerinizi ve desteklerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Tekrardan ilerleyen videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.